Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere doğrama turşu tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi harika bir turşu hazırladım sizler için. Bunun içinde ne var arkadaşlar? Yeşil domates, kırmızı domates, yeşil biber ve acı biber var arkadaşlar. Acı sevenlerin aradığı tam bir turşu tarifi. Hazırlaması da son derece kolay. Bu turşunun hazırlamasında su kullanmıyoruz arkadaşlar. Domates suyuyla hazırlıyoruz. Kendi bahçemden topladığım domateslerden, biberlerden sizlere şöyle mis gibi bir turşu tarifi daha vereyim dedim arkadaşlar. Nasıl hazırlanır, nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Evet, bahçeme girdim. Gördüğünüz gibi burada benim yeşil domateslerim ve kırmızı domateslerim, biberlerim hepsi var. Allah razı olsun, ekmiştim. Hepsi de oldular mis gibi. Yeşil ve kırmızı domateslerden koparıyorum. Büyük sırık domateslerim var. Diğerleri bitti artık arkadaşlar. Onun için sırıklardan yapacağız. 4 adet yeşil domates kopardım. 2 de büyük kırmızı domates koparıyorum. Bakın onlar da bayağı bir büyük. Çünkü 2 tanesi 1 kilo gelecektir. Yeşiller biraz ufak ama kırmızılar bayağı bir büyük. 2 büyük domates yeterli olacaktır. Burada da acı biberlerim var. Bakın gördüğünüz gibi ince uzun uzun acı biberler. Hepsi de oldular arkadaşlar. Kızardılar da. Bunları kökünle beraber biberleri çıkaracağım ve kurutacağım. Daha henüz çıkarmadım ama bazılarını çıkardım. Balık biberleri bitti gibi zaten. Bunlar da böyle ince uzun acı biberlerden, çom çom olan cinslerden ve daha değişik cinsler de var. Şimdi onlardan da şöyle biraz koparalım. Biraz acılı yapalım bu sefer turşumuzu. Hem bu aşamada sizlere bahçemde göstermiş olayım. Bakın. Gördünüz mü? Bunların hepsi kızardılar. Harika oldular. Evet. Acı biberlerimizi koparıyoruz. Kırmızı acı biberlerimizi koparıyoruz. Şimdi birazcık da yeşil biber koparalım. Burada da yeşil biberlerim var. Şöyle onlardan da yeşillerini de koparalım. Gördüğünüz gibi. Bunlar biraz kara yeşil olanlar. Bakın. Bunlar da biraz çok kara olanlar, büyük olanlar, yani onlar da biraz acı oluyor da körpeleri fazla acı olmuyor. Onlar henüz acılanmıyor ama bayağı kart olanlar acıya dönüyor. Evet. Biraz da yeşil biber koparıyoruz. Her cins biberden var. Kara yeşiller var. Sarı kıl biberlerden de var benim bahçemde. Bakın bunlar sarı kıl biberlerden. Birazcık da onlardan koparayım. Bayağı bir de yedik, üzerinde kalmadı yani. Bayağı da azaldı biberlerim. Allah bereket versin. Bakın bir kap biber, domates topladık. Hemen şimdi ne yapalım? Turşumuzu hazırlamaya geçelim. İşte 2 tane büyük kırmızı domates 1 kilo rahatlıkla gelir. 4 tane de yeşil domatesim var. Ölçüler burada arkadaşlar. Yarım kilo da acısı, tatlısı yeşil biberlerim var. Yarım kilodan fazla değildir onlar. Yarım kilo kadar bir şey. Hadi hemen geçelim doğrama turşumuzu hazırlamaya. Gösterdim bütün malzemelerimizi size. Şimdi doğrama tahtasını şöyle koyuyorum. İlk aşamada ne yapalım? Biberlerden doğramaya başlayalım. Şöyle sarı biberi ayıralım ki bu biraz büyük. Aynı ölçüde olursa doğraması da kolay olacak da. Bunlar tabii ki kimisi o yana dönmüş, kimisi bu yana çarpılmış, burulmuş. Bunların yetiştirmesinde arkadaşlar sadece hayvan gübresi koydum. Hani başka asla bir ilaç falan kullanmadım. Gübre de atmadım. Sadece hayvan kemresi. Doğal. Hiçbir ilaç kullanılmadı. Evinde bahçesi olan bu tür sebzeler eksin arkadaşlar. İnanın bakın hani olmaya başladıktan sonra pazardan domates, biber hiç almadım. Olanlardan da hani patlıcan hiç almadım. Olanları da yemeklerde, turşularda, hatta olmayan, hani söylemesi ayıp olacak ama
Bazı arkadaşlar hani şöyle oturmak için geliyorlar ziyarete. Hatta onlara bile torbalara doldurup veriyorum, götürsünler evlerinde yesinler diye. Evinde bahçesi olan ufacık bir yerde olsa eksin. 4-5 kök dahi olsa eksin ki dalından çıtır çıtır koparmaya, satın alma asla benzemez. Asla benzemez. Evet, bu aşamada gördüğünüz gibi biraz sizlerle anlattım. Biberlerimi de doğradım. Bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazır. Şimdi kabımın içine dökeyim. Bu kadar biber yeterli olacaktır zaten. Bu turşuyu kış, yani yaz domatesi ne zaman biter? Aralıkta falan, Kasım, Aralık, o zamanlar biter. Domates, biber, tarla domatesleri. İstediğiniz zamana kadar yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda da 15 gün sonra olur bu turşu. Olduğu zaman bakın çıkarıp göreceksiniz. Mis gibi kaşık kaşık yiyeceksiniz bu turşuyu. Benden size söylemesi arkadaşlar. Evet. Yeşil domateslere geçtik. Şimdi yeşil domatesleri ne yapıyoruz? Sap kısımlarını alıyorum. Çürük çarık varsa yara bere. Çünkü olabilir. Onları da alıyorum. Dediğim gibi 4 tane de yeşil domatesim var ama kırmızılar kadar büyük değil bunlar. Biraz küçük. Şimdi onları da şöyle bıçakla kaşığa gelecek şekilde doğrayacağım. Bakın, şöyle ufak ufak bakın. Hani kaşıkla alınacak şekilde onları da doğruyorum. Ben daha önce sizlere domates turşusu tarifi verdim. Yeşil domates. Hatta kırmızı ile karışık olanı da verdim. Patlıcan turşularım var. Doldurma patlıcan var. Doğrama patlıcan turşularım var. Kışlık dayanacak biber turşularım var. Acı biberle karışık, domatesle karışık. Bütün olarak ama. Yine biber turşularım var. Çeşit çeşit birçok turşu tarifi verdim geçen yıl. Yapanlar, deneyenler çok memnun kaldı. Eğer turşu tarifi arıyorsanız lütfen tariflerime bakın arkadaşlar. Birebir ölçülüdür. İnanın çok memnun kalacaksınız. Öyle bir kerelik hemen bir kavanozluk ben turşu yapmıyorum. Yıllardır yaptığım turşular, evimde kendi yediğim turşular, misafirlerin önüne koyduğum turşular. Ağız tadıyla yapın. Siz de tüketin arkadaşlar. Yapın bu turşuları. Biliyorsunuz turşular oldukça faydalıdır. Yararlı bakteriler üretirler. Bunlar da vücudumuza yararlı bakterilerdir ve bizleri hastalıklara karşı korurlar. Hele kış aylarında soğuka karşı bu bakteriler bizi korur. Çok hazırlaması kolay ve basit. Hani kışın ortasında sera domatesi, sera biberi yiyeceksiniz salata yapacağınıza. Bu şekilde yapın turşunuzu, yemeklerin yanına, nohutun yanına, fasulyenin yanına, çorbaların yanına çıkarın. Kaşık kaşık yiyin. İster bütün olarak hazırlayın, ister benim gibi bu şekilde doğrayarak hazırlayın. Kaşık kaşık yiyin. İnanın çok faydalılar. Neyse çok konuştum. Domatesleri de güzelce bakın doğradım. 2 büyük domatesim vardı. Onları da doğradım. Ay doğradım diyorum ya. Rendeledim. Kafa karıştı. Evet. Güzelce onları da rendeledim. Hazır. Gördüğünüz gibi tüm malzemeyi hazırladık. Şimdi daha büyük bir kabı aldım. Bunun içinde karıştıracağız. Şimdi ilk aşamada rendelediğim domatesleri döküyorum. Hiçbir şekilde bu turşuya su da kullanmayacağız arkadaşlar. Susuz olarak hazırlayacağız ama domates kendi suyunu verecek zaten. Yeşil domatesi doğradığımız onu da döküyorum. Kırmızı rendelenen domatesin üzerine biberleri acı ve tatlı karışık olarak doğramıştık. Onları da dökelim. Evet.
Şimdi üzerine sarımsak doğradım. Ne kadar? 1,5 baş sarımsak doğradım. İsteyen daha fazla da doğrayabilir. Bana yeterli, bu kadar geldi. 1,5 baş sarımsağı doğradım. 2 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz kaya tuzu, turşuluk tuzdur. Bakın 2 yemek kaşığını koydum. Üzerine 2 yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. Bir su bardağı üzüm sirkesi döküyorum. İsteyen nane, maydanoz ilave edebilir. Ben koymayacağım. İsteğe bağlıdır. İsteyen koysun. Kereviz koyabilir. Şimdi koyduğumuz affedersiniz malzemeleri şöyle bir karıştırıyoruz. İyice tüm malzemeler birbirine geçsin. Şimdi arkadaşlar, bu turşuya su koymayacağımız için arkadaşlar domatesleri rendeledik. Biliyorsunuz domates asitli bir sebze ve bu asitini çıkarmamız lazım. Şöyle bir karıştırıyorum. Güzelce tüm malzemeler karıştıktan sonra 3 saat bunu dinlendireceğiz. Yarım saatte bir 3 saatin içinde karıştıracağız. Tekrar bırakacağız. Yarım saatte bir tekrar karıştıracağız. Yine bırakacağız. 3 saat o şekilde bekleteceğiz ki domatesin asidi çıksın ve uçsun gitsin. Eğer hemen doldurursak bunu açtığımız zaman kapağını foşlama yapar ve yer gök domates olur. Bakın arada bir bu şekilde karıştırıyoruz. Yarım saatte bir karıştırın. Domatesin asidi çıksın. Hemen doldurmayın. 3 saat ben beklettim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi domates nasıl suyunu saldı, gördünüz mü? Yani 2 büyük domates doğradım ama bakın domatesin suyuna ne kadar çok su saldı. Bu karıştırma aşamasında en sona geldiğiniz zaman şöyle bir tadına, tuzuna bakın. Ekşisine bakın. Tuzu az gelirse zaten 3 saatin içinde tuzlar tamamen eriyecek. Birazcık tuz ilave edin. Ekşisi az gelirse birazcık ekşi ilave edin. Ama ben baktım. Çok güzel olmuş, inanın. Hani hemen bu şekilde bile kaşıkla yiyesim geldi. Biraz da acı. Acı biber de doğradık ya. Biraz da acı. Bunu gayrı çocuklara yedirmeyeceğiz yani. Ne yapalım? Kendimiz yiyeceğiz. Şöyle bir kepçe yardımıyla 2 kiloluk bir turşu bidonuna dolduruyorum. 3 saatin sonunda. Bakın 2 kiloluk bir bidonu şöyle dolduruyorum. Şöyle bakın doldu. Bir miktar kaldı. Bunu ne yapalım? Bunu da bir kavanoza dökelim. Şöyle onu da dökelim. Evet. Kavanozumuz yarım kiloluk bir kavanoz ve dolmadı. Yarıda kaldı. Şöyle bir tane de 2 kiloluk doldurduk. Ben yarım kiloluk kavanozdan daha küçük bir kavanoza boşalttım arkadaşlar. Bakın. Ama isterseniz hani sizin gibi de benim gibi olursa birkaç biber doğrayıp tamamlayabilirsiniz. Ya da ben tamamlamaya zor geldi. Daha küçük bir kavanoza döktüm. Bu turşuya yağ koymayacağız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Sıkı sıkı kapağını kapatacağız. Gazını çıkarmıştık daha önceden. Sıkı sıkı kapağını kapatacağız. Karanlık bir ortamda, yani direkt güneş ışığı altına maruz bırakmayın. Karanlık ortam o arkadaşlar. Güneş görmesin. 15 gün içinde bu turşu direkt olacaktır zaten. 15 gün sonra açıp kaşık kaşık tüketebilirsiniz. Yemeklerinizin yanında, çorbaların yanında tüketin. Ya da kışın tüketin. Açmayın kapağını, kışa kadar beklesin ve kışın tüketin. Bol bol yapın bu turşuları arkadaşlar. Daha önce sizlere birçok turşu tarifi verdim. Bu da bunlardan bir tanesi olsun. Patlıcan turşusu, biber turşusu, soğan, sarımsak turşusu, lahana turşusu, çeşit çeşit turşu tarifim var. Hepsi kanalımda mevcuttur. Bakabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız.
Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Bir de özellikle abone olan arkadaşlar bildirimleri açsın lütfen. Bildirimleri açarsanız yaptığım tariflerden direkt yayınladığım zaman bildirim alacaksınız ve hemen tarifi izleyeceksiniz arkadaşlar. Kanalımız 100.000 abone sınırına yaklaştı arkadaşlar. Şu anda 92.000 abonede. En kısa sürede 100.000 aboneyi tamamlamayı amaçlıyoruz. Tamamladığımız zaman çekilişimiz olacaktır. Çekilişimizde bir kişiye cezve takımı hediye edeceğiz. Cezve takımı nasıl bir takım merak edenler videosunu bulabilirler. Hadi en kısa sürede 100.000 aboneyi tamamlayalım arkadaşlar. Ve her ay çekilişimize başlayalım. Her kişiye, abone olanlardan bir kişiye bir hediyemiz olacak. Her ay çam sakızı çoban armağanı. Hadi hoşça kalın. Afiyetle kalın.